Danimarka ülkesinin Kopenhag şehrinin içerisinde özerk bir kendilerini ülke ilan eden bir ada var. İnsanlar burada yazın keyfini bu şekilde çıkarıyorlar. Ülkenin nüfusu 5,5 milyon civarında ve kişi başı gelir 67.000 dolar. Ya bir şey diyeyim mi? Ben buna doymam diyordum ama nedense ben bu sefer Kopenhag'ı daha çok sevdim. Faroe Adaları ve Grönland'da Danimarka topraklarına ait milletvekilleri, bakanlar falan bile birçok yere bisikletleriyle gidiyorlar. Tuborg'da Danimarkalı, Carlsberg Danimarkalı. Hazırsanız Danimarka gezim başlıyor. Herkese merhabalar, ben Deniz Pehlivan. İskandinav turum canavar gibi gidiyor ve arkamda gördüğünüz devasa gemiyle çok güzel bir cruise yolculuğu yapacağız. Norveç'in başkenti Oslo'dan Kopenhag'a, Danimarka'nın başkentine gidiyoruz. Bu yolculuk 16 saat sürecek ve baştan sona hepsini göstermek istiyorum. Dünyanın en iyi gemiyle gezilecek rotalarından bir tanesi olduğu için hem geminin içini hem buradaki fiyortları hem de Danimarka'ya giderken göreceğimiz ada ve manzaraları sizlerle paylaşacağım. Çok keyif alacağımız bir yolculuk olacak ki gün içerisinde seyahat edeceğimiz için ve şansımıza da hava güzel olduğu için bu yolculukta daha çok manzara göreceğiz. Hem sizlere bunu aktarmak istiyorum hem de kendim en üst kata çıkıp bu yolculuğun keyfini sürmek istiyorum. İnşallah ışığı da kaybetmeden böyle güzel manzaralar görürüz. Akabinde de Kopenhag'a ulaştığımızda şehri beraber gezeriz. Hazırsanız Danimarka gezim başlıyor. Bu gemi şimdi Oslo limanından ayrılıyor. Hemen şurası Norveç'in başkenti ve şehrin merkezi. Bu da yine bir 8-10 katlı dev bir gemi. İçerisinde duty free'ler, barlar, restoranlar, odalar, ne ararsanız var. Eğlence merkezlerine kadar varmış. Bu gemiye daha önce binmemiştim. İlk defa bu yolculuğu yapıyorum. Benim de yeni bir tecrübem olacak. Şimdi şuradan almaya başlıyorlar. Biletlerimizi alacağız ve içeriye girip gemiye yolculuğumuza başlayacağız. Burası gemiye binebildiğiniz, check-in işlemlerini yapabildiğiniz yer. Biletimi aldım şimdi şuradan ve birazdan saat öğlen 3'te gemi hareket etmeye başlayacak. Ve odamıza geçmeye, gemiye binmeye şimdi buradan geçiyoruz. Güvenlik kısmını geçtik. Yürüyen merdivenlerden yürümese de ilerliyoruz. Böyle filmlerdeki gibi ya, hissedilen değil mi? Yani şeyi hissediyorsun. Harika bir yolculuk olacağını ve farklı bir deneyim olduğunu. Ve geminin içindeyiz. Ana girişi burası. Geminin yine burada da haritası var. Şu an 5. kattan giriş yaptık ve 11 katlı bir gemiymiş. Şu anda odaların hala girişlerini açmadıkları için önce bir güverteye çıkalım bakalım. Güverteden de hem Oslo'yu biraz izleriz. Olayı size yine gösteririm zaten. Yine yüzen harika bir otelin içi bu. Ve açmayı başardık. Güvertedeyiz. Allah'ım, havanın güzelliğine bak. Şu an herkes gemi odalarının açılmasını bekliyor. Size en güzel yeri bir göstereyim önce. Ben bu arka tarafta oturup keyif yapmayı çok seviyorum. Hava da çiçek şu anda. Millet birasını, kahvesini içiyor ve Oslo. Oh, şurada havuz da var. Aa, jacuzziye giriyor millet. Şaka mısın ya? Gerçekten abi. Artık Norveç'ten, şu limandan ayrıldı. Böyle bölgedeki küçük adaları ve yerleşim yerlerini görerek yolculuğumuza başlıyoruz. Birazdan Danimarka gezimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ama hazır yeni yıl gelirken kendinize güzel bir yapılacaklar listesi hazırlıyorsanız bu videonun da sponsoru Open English ile bu yılın son dev indirimi olan %65 indirimden yararlanarak İngilizcenizi geliştirebilirsiniz. Dünyaya gezerken İngilizce bilmek, gittiğim yerleri daha iyi anlamamı sağlamakla kalmıyor. Tanıştığım yeni insanlarla kolay iletişim kurmamda da yardımcı oluyor. Ve pek tabii ki günümüzde İngilizce bilmek bir lüks değil, tamamen ihtiyaç. İşte Open English ile 7 gün 24
saat sınırsız online ve canlı derslerle ana dili İngilizce olan eğitmenlere bağlanarak dilediğiniz yerde dilediğiniz zaman bol bol konuşma pratiği yaparak İngilizcenizi geliştirebilirsiniz. Siz de İngilizce konuşarak dünyanın kapılarını ardına kadar açmak istiyorsanız Open English'te sınırlı süre geçerli ve yılın son büyük indirimi olan %65 indirimden açıklamaya bıraktığım bağlantıya tıklayarak kaydolarak yararlanabilir ve hemen İngilizce öğrenmeye başlayabilirsiniz. Umarım sizler de İngilizcenizi geliştirerek dünyanın dört bir yanını keşfedersiniz. Hadi gelin Danimarka gezimize kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi gemi 11 katlı olduğu için asansörle ulaşım sağlıyorum. Benim katım burada. Bir çantalarımı falan bırakmak istiyorum. Çantaları bıraktıktan sonra keşfetmeye devam ederiz. Neredeymiş? Sol taraftaymış. Abi otel gibi değil mi? Çok güzel ya. Burası. Yatakları falan yapmışlar. Yine bu odada da 4 tane aslında yatak var ama ben kendime ait bir oda aldım rahat rahat gidebilmek için. Bunları açtığınızda direkt yatak oluyor trenlerdeki gibi. Bir de burada size ait duş, tuvalet var. Fena değil, tertemiz. Ama bu kadar güzel ışık varken ben en güzel yolculuk olan en üst kattaki yerden bütün manzarayı izleyerek gitmek istiyorum. Hadi gelin oraya geçelim. Bir hava var. Yani günlerdir o yağmurlardan sonra bu çok iyi geldi. Ve insanlar burada yazın keyfini bu şekilde çıkarıyorlar. Şurada jacuzziye giriyorlar, burada havuza. Ve bir yanda da böyle muhteşem adaları ve coğrafyayı izliyoruz şu an. Bence en güzel gezme şekillerinden bir tanesi bu ya. Geminin güvertesindeki barlardan bir tanesi hemen şurada solda. Buradan istediğiniz şeyi alabiliyorsunuz. Genelde biraların fiyatları da 5 euroya falan geliyor. Ne isterseniz burada var. Ben hayatımda çok yolculuk yaptım ama bu başka bir segmentte oluyor şu ana kadar. Şimdi asansörle görüyorsunuz 8. kata geldim. Burada bütün katları asansörle gezebiliyorsunuz. Bir tane de bira aldım kendime 5 euroya. Buradaki barlardan bir tanesi böyle. Aklınıza gelebilecek birçok mutfak var gemide zaten. Bunu daha önceki videolarımda da söylemiştim. Ama şöyle bir tur atalım. Burası 8. kattaki en güzel yemek yiyebileceğiniz yerlerden bir tanesi. Hani ışık kaybolmadan size göstermek istiyorum ki en azından etrafı da görebilin. Böyle bir alanda yemek yiyebiliyorsunuz. Şuraya bakın ya. Yani gerçekten rüya gibi. Hatta ben şimdi yakın zamanda bir Amerika vizesine başvurmuştum. İnşallah alacağım bu sene. Onunla da Miami'ye gidip oradan çok güzel bir gemi yolculuğuna da katılmak istiyorum. Dünyanın en büyük gemilerinden bir tanesiyle. Bunun keyif gerçekten çok başka. Yeri geliyor sırt çantasıyla sürünüyoruz. Yeri geliyor çok zor yerlere gidiyoruz falan ama hani yeri geliyor keyfinde sürdüğümüz yolculukları yapmayabiliyoruz. Arkamda gördüğünüz yerde buranın gece kulübü. Burada bir sahne sanatları falan yapılıyor. Bu arkadaşlar da özellikle sonradan zengin olup parayı bulup ayak üstünde yaşamayı rehberimiz ve Avrupa rüyasından Gökhan. Abi nasıl keyifler? Gayet 10 numara 5 yıldız. Bence bu turun en güzel yolculuğu bu abi. Evet. Yani hani şansımızda hava da güzel. Böyle geminin arkasında. Gemicikler. Abi şuna bakın ya. Nasıl bir keyiftir bu. Duty free de var. Direkt içeride çok uyguna kıyafetler, alkoller alabiliyorsunuz. Burayı gezmeye başladık. Sadece buraya gelip alışveriş yapan insanlar var biliyor musunuz? O kadar uygun fiyatlar. Hatta birkaç tanesini göstereyim. Yani bu içkiler mesela çok pahalı. Normalde özellikle Norveç'te 149 krona satıyor. 14 euro falan yani bu. Gökhan'ın peşine takıldım. Birkaç yer var diyor. Çok daha uygun diyor. Bakalım neler varmış. Direkt burada 13.85'e alıyorsun.
Güzel fiyat. Aklınıza gelebilecek her şeyi geminin içinde toplamışlar ve oldukça uyguna satıyorlar. Şimdi bir şeyler atıştırmaya geldim. Sabahtan beri bir şey yemedim doğru düzgün. Burada böyle bir sürü restoran var. İşlerinden birini deneyimleyeceğim. Kendime gittim, bir tane salata söyledim. Bir de bir kadeh şarap söyledim böyle. Şuna bile 15 euro verdim zaten. Artık alıştığımız için restoranların çoğu açılmadı. O yüzden ağır bir şey yemek istemiyorum. Ben de hakkımı bundan yana kullandım. O domates çok güzelmiş. Dünyanın en iyi domatesi. Bir de ekmek vermişler. Allah razı olsun. Artık bunu doyacağız. Gece oldu. Eğlence katlarına geldim. Bakın içerisi nasıl. Mesela burada canlı müzik var. Şimdi orası biraz daha gece kulübüydü. Burası da böyle Irish pub gibi canlı müzik yapılan yer. Çok güzel ya. Burası da 8. kattaki ana hol kısmı. Şöyle bir göstereyim size gençler. Acıktım. Uyumuşum ben birkaç saat. Artık yorulmuştum. Bir şey yemek istiyorum. Hiçbir şey yemedim daha. Bir katta restoran bulmam lazım. Saat 10'u geçti. Birçok yer kapandı. En azından açık bir yer kesin olmalı. Birçok restoran kapanmış ben uyuduğum için. Şöyle bir tavuklu sandviç buldum zorla. Artık bunu yiyeceğim. Bir yandan da müzisyen arkadaşı dinliyorum. Keyfim yerinde. Günaydın. Yolculuk çok güzel geçti. Akşam bir arada uyumuştum, dinlendim, kendime geldim. Şimdi burada bulunduğumuz gemiye aldığımız bilette kahvaltı dahildi. Kahvaltı yapacağım. Kahvaltıları böyle abi. Fasulye yiyorlar, domuzlu sosis, peynir, yumurta vesaire. Şurada bunların da çoğu domuz, salamların vesaire. Burada cornflakes vesaire yapabiliyorsun. Burada da kekler, ekmek falan var. Şurada ekmekleri yine güzel yeniyor ama gördüğünüz gibi bu gemideki kahvaltı oldukça eksikti. O önceki kaldığımız otellerden sonra pek beğenmedim. Ve Kopenhag'dan artık günaydınlar. Sonunda Kopenhag'a ulaştık. Gemimiz de yanaştı ve hemen ilk durak olarak arkamda gördüğünüz deniz kızını görmeye geldik. Bu tamamen efsaneyle pazarlanmış, ülkenin en ikonik, en önemli sembollerinden bir tanesi. Bakmayın şu an buranın böyle sakin olduğuna. Biraz sonra tur otobüsleri gelmeye başladıkça şurada deniz kızını göremezsiniz bile. O kadar ünlü bir yer. Bence tamamen abartı. Görmeseniz bile olur yani. Ben hiçbir olayın olduğunu düşünmüyorum. Biz de böyle yolun üzerinden geçerken uğradık. Tamamen efsanesi olan, işte vakti zamanında prense aşık olan, yine standart aynı hikayeler vardır ya. Deniz kızının hayatını ve akabinde buraya yapılan, ki bunun sponsoru da şey oluyor. Carlsberg firması var. Bira firması. Danimarkalı. Onun sahibi oluyor ve buraya heykelini yapıyorlar. Buradan direkt şehir merkezine gidip Kopenhag'a gezelim. Kopenhagen yani tüccar limanı demek. Ülkenin bulunmuş olduğu konumdan ve vakti zamanındaki ticaret ağından dolayı bu ismi almış ve arkamda da Nyhavn dedikleri çok önemli evlerin olduğu, kanalların olduğu bir yere geldik. Ülkenin nüfusu 5,5 milyon civarında ve kişi başı gelir 67 bin dolar arkadaşlar. Oldukça zengin, pahalı bir ülke Danimarka. Dünyanın en gelişmiş sosyal devletlerinden bir tanesi olarak bilinen, o listedeki en iyi 10 ülkeden birisi olarak geçiyor ve bununla beraber euro kullanmıyorlar ve Danimarka kronunu kullanıyorlar ve 1 euro yaklaşık olarak 7,5'a falan geliyor. Avrupa Birliği'nde bir ülke burası ve tek
kara komşusu Almanya. Kuzeyinde de Norveç ve İsveç var. Ticaretin ülkesi demiştim ya, birçok marka buradan çıkma. Yani devasa, mesela size söyleyeyim, dünyanın en büyük konteyner taşıma gemi şirketi Maersk buranın mesela. Tuborg biraları içiyorsunuz ya, mesela içenler vardır elbet. Tuborg da Danimarkalı, Carlsberg Danimarkalı. Yani bunlar şu an sadece yolda aklıma gelenler. Şimdi o limanın olduğu yere geldim. Bu tatlı evleri görerek dolaşmaya başladım. İşte aslında Kopenhag'da yapılacak en güzel şeylerden bir tanesi bu üstü açık teknelerle hem önemli noktaları hem de kanalları gezmek. Buradan kalkıyor hemen limanın olduğu yerden. Bir saatlik bir tur yapabiliyorsunuz. Ben daha önce yaptığım için bu gezide yapmak istemiyorum. Zaten bu geziyle ilgili bütün detayları açıklama kısmına da uzunca anlatırım, oradan bakarsınız. Ben size birazcık daha hızlandırılmış bir Kopenhag turu yaptıracağım bugün. Çünkü akşamüstü saat 4'te uçağımız var. Artık Türkiye'ye geri döneceğiz ve dünya turumun ikinci kısmı olan Avrupa'yı şimdilik tamamlayacağım. Yaklaşık 3 aydır geziyorum Avrupa'da. İnşallah bundan sonraki yolculuğum Asya ve Afrika'ya olacak. Onları da yine böyle vloglar şeklinde aktarırım zaten. Bunlar da eski tarihi tekneleri. İnsanlar burada oturup keyif yapıyorlar, dinleniyorlar. Herhalde tur yapılıyor mu bilmiyorum. Birilerine ait, kendilerinin kişisel keyfi için diye düşünüyorum. Kopenhag'a gelmeden önce çok bir şey yememiştim gemide. Beğenmedim çünkü kahvaltıyı sabah size de göstermiştim. Abi böyle bir yere oturduk. Nyhavn'da. Yeni Liman'dayız. Şöyle bir deniz mahsullü bir şey söyledim kendime. Porsiyon çok büyük. Ama 120 Danimarka kronu. Şöyle bir kahve de aldık. O da 40-50 kron arasında değişiyor. Gün güzel başladı. 30 euro mu? Kahveyle şey ha. Günü kötü geçecek şimdi. Söyledim. O açıdan bakınca pek de şey değilmiş. Canım sıkılmaya başladı. Hani 20 euroydu abi. Toplamda Şimdi 30 euro olunca daha lezzetli konuştum. oluyor. 1000 lira. Tamam mı? 1000 lira tabii canım. Çok başarılı. Ya bir şey diyeyim mi? Ben buna doymam diyordum. Ama balık da harika, karides de. Ve doyarsın yani. Oo, çok güzel. Neymiş bu ya? İşte koca bir ülke Danimarka aslında. Denizcilik ülkesi. Dünyanın en büyük taşımacılık ağlarından birkaç tane firmaya buradan yönetiyorlar sahipleri. Ama aynı zamanda koca bir ülkesi dememin altında yatan bir sebep var. Çünkü aslında Faroe Adaları ve Grönland'da Danimarka topraklarına ait, kendi içlerinde bağımsız, dış işlerinde de bağımlı ülkeler bunlar ve Grönland yüz ölçüm olarak Türkiye'nin 3 katı büyüklüğünde. Bu kadar aslında geniş bir coğrafyada yaşadıkları için de zengin bir ülke. Özellikle petrol konusunda çok iyiler. Tarım da çok iyi burada. Hollanda ile beraber ülkenin en önemli tarım üretimlerinden bir tanesi bu coğrafyada yapılıyor. Şimdi şu köprüyü gezerek Kopenhag sokaklarında dolaşmaya başlayacağım. Tam bir bisiklet ülkesi. Bakın herkes bisiklet sürüyor burada. Hatta haberlerde görmüşsünüzdür, böyle milletvekilleri, bakanlar falan bile birçok yere bisikletleriyle gidiyorlar. Amsterdam'ın küçük hali. Yani burası bir bisiklet ülkesi. Demiştim ya size. Çok hızlı bisiklet sürüyorlar ve her sene yüzlerce insan, özellikle turistler yaralanıyormuş burada. Çünkü fark etmiyorsunuz yolda olduğunuz, kaldırım gibi görünüyor ve az önce geçen adamı gördünüz. O kadar hızlı bir şekilde size çarpabiliyor. Kopenhag'da kesinlikle size uyaracağım en önemli detay bu. Aynı zamanda kapkaç da çok oluyormuş. Daha doğrusu kapkaç değil de cepçiler, göçmenler varmış bayağı. Onlara da dikkat etmek gerekiyormuş. Arabadan çok bisiklet var. Şuraya bak ya. Küçük Amsterdam dememin sebebi buydu. Hay. Yıllar önce gelmiştim buraya. O zamanlar tabii sırt çantasıyla backpacker olarak gezdiğimiz dönemlerde daha böyle öğrenci kafasındaydık. İlk geldiğim ülkelerden biri buydu İskandinav ülkelerinde. O zaman da çok pahalı demiştim. Şu anda da çok pahalı diyorum. Burası bir krallıkla yönetilen ülke ama aynı zamanda parlamenter sistemi de var. En güzeli de çok iyi korumuşlar gördüğünüz üzere. Şimdi Stroget diye bir cadde var. Tam nasıl yazılıyor bilmiyorum. Onların İstiklal Caddesi gibi düşünebilirsiniz. Böyle aradığınız bütün markalar, AVM'ler, mağazalar, müzeler, hediyelik eşya dükkanları hepsi burada oluyor. Böyle 2 kilometrelik bir cadde burası. Sonuna kadar yürüyeceğim.
Bu caddenin tam üstündeki devasa kiliselerden, tarihi kiliselerden bir tanesi bu. 1600'lü yıllarda yapılmış ve bu klasik İskandinav coğrafyasındaki tuğla işlemelerini görüyorsunuz. Diğer birçok yerde de bunu göstermiştim. Bir bakalım içi nasılmış. Kutsal Ruh Kilisesi. Ya Avrupa'da insan bir süre sonra her şey aynıymış gibi gelmeye başlıyor. Park, kilise, meydan, düzenli binalar. İnsanlarla iletişim kursanız bile hiçbir zaman o Asya'daki renk cümbüşü ve iletişim zenginliği olmuyor. 3 aydır gördüğüm şeyin özetini bu diyebilirim ve size şu kadarını söyleyeyim. Arabanız varsa mesela ya da karavanınız Kuzey Avrupa gezmek için harika. Ucuzluk diyorsanız İtalya, Polonya bence hala çok uygun. Doğa diyorsanız Norveç'i tek geçerim. Keza İsviçre de muhteşemdi. Şelaleler vesaire konusunda Norveç harikaydı. Köyler konusunda da İsviçre. Mesela Danimarka'ya gelir misin? Gelmem. Bence hiçbir şey yok burada yani. Ben 3. kez geliyorum buraya. Böyle bir özetlemiş olayım dedim size. Böyle çok güzel sokaklar da var Kopenhag'da. Onlardan bir tanesini gezeyim dedim. Şu evlerin falan fotoğrafları oldukça meşhurdu. Şu 7 numaralının. Bu yerin ismi de Markstrade adında bir mahalledeki sokak. Şuraya bakın. Bildiğiniz bisiklet otoparkları var. Her yerde görebiliyorsunuz bunu. Aslında burada Tivoli adında devasa bir eğlence parkı var. Dünyanın ilk eğlence parkı ve ilk aydınlatmalı, sokak aydınlatmalı, ışıklı parkı olarak biliniyor ama yer bulamıyorsunuz ona kolay kolay. Online almanız lazım ve çok pahalı. Şu ileride kalıyor. Giremeyeceğim için oraya gitmeyeceğim. Şimdi burada Christiana mıydı? Christiansen miydi? Tam ismini unuttum. Danimarka ülkesinin Kopenhag şehrinin içerisinde özerk bir kendilerini ülke ilan eden bir ada var. İçeride kamerayla çekim yapmak çok mümkün değil. Gördükleri an çıkartıyorlar. Burada yaşayan 1000 kişilik bir nüfus var. Kendi bayrakları var. Kendi anayasaları var. Ve aslında 1970'lerde hippilerin kurduğu bir yer günümüzde de devam ediyor. Ve geleneklerini, kültürlerini de devam ettiriyorlar. Böyle bir bölgeye götüreceğim sizi. Çekebilirsem çekerim. Çekemezsem de en azından bilgi vererek aktarırım. Gidelim bakalım. İşte o ilk başta size gösterdiğim tekneler böyle bütün kanalları neredeyse gezdiriyorlar size. Yani Kopenhag bence yaşamak için en doğru gezme şekillerinden bir tanesi bu. Benim size bahsettiğim o Christiania bölgesi de şu binanın, kilisenin arkasında. Mahalle tam arkamda, içeriye girişte ne yazık ki bir şey çekemiyorsunuz. Neden yasak çekim yapmak? Çünkü birçok insanın kafası güzel oluyor içeride ve görünmelerini istemiyorlar. Burası küçük bir Amsterdam çünkü. Özellikle burada yerleşik olarak yaşayanlar böyle bir kural koymuşlar. Özgürlüklerin merkezi olarak Kopenhag'ın tam kalbinde yer alıyor. Bir içeriye gireyim, gözlemlerimi aktarırım. Şimdi gezdim. İnsanları rahatsız etmemek için de çekim yapmadım. İçerisi çok enteresan bir yer. Kapıdan girdiğiniz andan itibaren her yer grafiti. Her yerde sigara kokusu duyuyorsunuz ama o Amsterdam'da satılandan. Herkes içiyor, takılıyor. Çok fazla Afrikalı göçmen vardı. Böyle ağaçların altında sohbet ediyorlar. Kendi topluluklarını kurmuşlar. Kimsenin kimseye karıştığı yok. Keza yine de içeride polis var. Hatta bir elemanı yakalamışlardı. Sorular soruyordu. Bayağı kafası güzeldi falan. Böyle bir yer kurmuşlar. Oldukça büyük bir alan, yani tahmin ettiğiniz gibi değil. İçeriye girdiğiniz andan itibaren sanki başka ülkeye geldiğinizi siz direkt hissediyorsunuz. Böyle tepelerde gençler takılıyorlar. Restoranlar, kafeler, barlar da var pek tabii ki. Ben beğendim. Yani farklı bir yerde en azından. Hani buranın siyasi veya işte
demokrasi olarak verdiği mesajların peşinde değilim. Tamamen bu deneyimi görüp orayı yaşamak istiyordum ben. Daha böyle önceden de gelmiştim ama çok geceleri takılmıştım orada. Gündüz pek bir şey görmemiştim. Gayet insanlar böyle gelmişler, bisikletine biniyorlardı, gündüz dolaşıyorlardı. Güvenli ve rahat bir ortam vardı. Bence Kopenhag'daki en farklı yer orası. Zaten birçok blogger da yazar onu. Kesinlikle görmeden dönmeyin diye. Dedikleri kadar farklı bir yermiş. Kopenhag insan ilk gördüğünde böyle %90 kasvetli ve gri bir hava karşılıyor ama daha canlı bir yer. En azından Finlandiya'ya mesela nazaran. De şunu fark ediyorsunuz. İlk başta hiç sevmiyorsunuz. Ben hep bunu hissettim buraya geldiğimde. Ama şöyle biraz arka mahallelere doğru benim yaptığım gibi dolaştığınızda bir nebze insan ısınmaya başlıyor. Ve böyle kanalların etrafındaki mahallelerde insanların sosyalleştiği, ki bugün hafta içi olmasına rağmen çok büyük yemek alanları var. Burada farklı restoranlardan yiyeceklerinizi alıyorsunuz ve ortadaki masalarda yemeğinizi yiyebiliyorsunuz. Bu bölgeyi çok beğendim. Christiana'dan Old Town'a dönerken bence şehirdeki en keyifli mahallelerden birini keşfettim. Daha önce görmemiştim mesela. Aslında küçük bir Danimarka Kopenhag turu yaptık. O şeklinde buradan başlamıştık hatırlıyorsanız. Bu limandan, bu tatlı evlerin olduğu yerden. Şimdi ana meydana doğru gezerek gidiyorum. Güzeldi yani. Nedense ben bu sefer Kopenhag'ı daha çok sevdim. Hani sadece burayı görmüş olsaydım ya da Old Town'u görmüş olsaydım beğenmezdim ama şu evlerin bittiği yerden karşı tarafa geçtiğinizde Christiania bölgesine doğru giderken çok güzel, bence lokal halkın da yaşadığı mahalleler varmış. Aklınızda bulunsun. Açıklamada da zaten bütün hepsini rota olarak yazarım. Kopenhag'a gelirseniz o gezi rehberini değerlendirirsiniz. Ve her güzel şey gibi bu yolculuğum da bitti. Artık Avrupa kıtasına elveda ediyorum. Bilmiyorum bundan sonraki rotam neresi olur. Belki bir plan değiştiririm, giderim Avrupa'da eksik kalan noktaları tamamlarım ama gönlüm birazcık Afrika ve Asya'dan yana. İnşallah önümüzdeki bölümlerde de o kıtalardan yine dünya turumla ilgili bütün vlogları sizlerle paylaşacağım. Şimdilik Avrupa'dan, Danimarka'dan elveda. Sonraki ülkede görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.